Şam-ı Şerif'te minberin altında bir yastık gösterdiler. Bu yastıkta diyor, Sultan Hamid Cennet Mekan seher virdine hazır olurdu diyor. İstanbul'dan oraya. Allah Allah. Tayin mekan yapıyor. Her gece seher virdi vardı evliyaların Nebi Yahya Aleyhisselam'ın huzurunda. Her senemiz bunun üzerinde otururdu. En aşağısında 7 evliya kuvveti var. Halifenin. Bunların her birisinden 7 şeytan kuvveti var. Melunların millet bir şey bilmez. Zanneder bilen kimse de yok zannederler onlar. Öğretmiyorlar ki sultanım. Evet. Öğretmiyorlar ki doğrusu tarihi mi okuttular bize? Öğretilmiyor. Öğretmiyorlar bize. Öğretilmiyor. Ona göre konuşacaksın. Peygamber Sözü Aleyhisselatü Vesselam insanlar akıllarını miktarınca yani anlayışlarının seviyesine göre konuş. Yukarı çıkarsa anlamaz, aşağı düşerse hiç anlamaz. Hacı Mehmet gördün mü sen? Görüyorum. Ha? Hayır. Ben sayfan görmedim hiç. Gördüm de okumadım. Ha? Okumadım. Yani ben bakarım da efendim, bir sürü yani içinden avamın az katiyen anlamaz. Alim ulemanın mubahasesidir o. Efendim dışarıdan bir kimse sormuş. Mesela soruyor. Efendim kadına en iyi dokunursa da sorsun. Kaç sayfa yazdı onun içerisinde. Efendim, camide ihlas okunursa caiz mi değil mi? Efendim, emsali böyle bir sürü ki yüksek tabakadaki adam zaten yüksek tabakadaki adam kalmadı ki bir tefsir hazırladılar. O tefsiri anlayacak Türkiye'de 10 kişi bulmaz. 10 kişi bulmazsın. Ama bir kütüphane dolusu 30 mi olacak? O ne kadar? 15 mi yaptılar? Fazla. Evet. Fazla oldu. Gördünüz mü? Ondan. Birkaç tanesini gördük. Evet. Birkaç tanesini görmüştük de çok fazladır yani 20'den fazla oldu. Bir tane gördünüz. Evet. Tafsilat çok. Evet. Daha kaldırır ama milletin seviyesi, anlayış seviyesi sıfırdadır. Sıfır makamında durabilirsen de konuşasın ki o zaman benim gibi bayramlık ağzını açacak konuşayım. Ha. Onu sonra herifi de batırayım aşağıya çıkarayım. Bak yüzüne değeyim. Kuvvetli yazılar. Fıkhi ahkamı söylüyor. Ondan sonra bugünkü TC'deki Müslümanlara ışık tutamıyor. Işık tutamıyor. Çünkü onların yazıları millete yol gösteremez. Millet o seviyede değil. O seviyede bu şimdi geçen gün birkaç tane kimse geldi, profesör dediler bana. Bizler dedi ilahiyat
üniversitesinde mi nedir? Dedi, ders okudur. Bir tane bir ilahi oku, berikat okudu. İlahi bilir, size okudu. Öyle mi? Bu kimseler şimdi onların söylediği sözü anlayacak adam yok Türkiye'de. Hiç kalmadı. Talebe hocaların bir parça böyle salladık, baktık olduğu yerde kalıyor. Benden beter oluyorlar dedim. Estağfurullah. O vakit efendim ne yaptık? Bayramlık ağzımdan konuştum, güldüler, bayıldılar, kalkıp gittiler. Dinledim ben o sohbetinizi. Yok ya. Ben aynen dinledim onları. Ben o sohbetinizi Nerede dinledin? Şeyde çekmişler, internette vardı. Şeyde saltanatta. Ha. Dinledim ben, gördüm o gün size gelenleri. Yanlış mı söyledin? Çok güzel konuştunuz. Doğum günü için. Doğum günü için gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz'in doğum günü münasebetiyle. Evet. Ben dinledim, gördüm. Dedim şimdi Şeyh Efendi bunları giydirecek. Dikkatli. Şimdi Cübbeli Ahmet'in şeysi çok güçlü. Yani hadis bilgileri çok güçlü. Çok zeki. Evet. Cübbeli Ahmet'in diyorum. Yani hadis bilgisi kuvvetli diyorum. Çok hadis okumuş. Behacı Çok hadis bilgisi var. Hep oradan giriyor. bir eczacı çeşitli ilaç var. Evet. Gelene aynı ilacı sana da ona da aynı verir mi? Verilmez. Senin rahatsızlığın Hayır, başka. 12 ayrı. Onun başka. Evet. Onun konu buna, bunun konu verirse olur mu? Evet. Anladık, ilim çok. Evet. Ama kime ne söyleyeceğini bileceksin şimdi. O zaman mühim bir zamandır. 100 seneden beri Türkiye'de ne oldu? İslamiyet'e ne yaptılar? Ne gibi İslamiyet'i karma karış ettiler? Her kafadan bir söz çıktı, kadınlar hamamına döndürdüler. Dini işlere bilen bilmeyen girdi ve insanları şaşırttılar. Bilmeden konuşanlar cehennemde yerine hazırlansın diyor. Evet. Yerine hazırlansın. Olan mesele değil. Onun için ne yapalım? İşte Türkiye'de ne iyi bile kaldı, ne kötü bile kaldı, ne halal tanıyan var, ne haram tanıyan var. Herkes kendi aklının kestiğine göre kullun mezhebiye sahip derler değil mi onlar? Evet. Ha, öyle oldu millet şimdi. Şimdi bu benim mahdumum bu. Allah manevi gücünü de artırsın. Onlarla da ikisinden daha hepimize de. Amin. Onun bildiğini bilecek adam yoktu orada. Evet. Anadolu'da kalmadı. Belki şark vilayetlerinde okuyan var ama bu Mehmet Efendi'nin okuduğunu onlar cevap verecek halde değil onlar da. O ses çıkartmıyor. Onlar davul zurnayla ortalık bırak dedi ya. Bırak. Fakir Mahmud Efendi'yi de arabada sürüklerler. Evet. 15. asrın müceddidi o iddia kolay mesele değil ki oğlum. 15. asrın dini yenileyicisi manasına gelir o. Niye salahiyetimiz var bizim? Bu iddiayla bu ünvan vermeye. Ulema ittifak edip söylediler mi onu?
Yoksa 15. asrın yeğleyicisi yalnız efendim nedir o onların mahallesi? Çarşamba. Çarşamba. He? Çarşamba. Fatih. Fatih Çarşamba. Yok camilerinden de derler. İsmail Ağa. He? İsmail Ağa Camisi. İsmail Ağa Camisi. İsmail Ağa Camisi. Camisinin tekavüt olan efendim hocası 15. asrın müceddididir diye 15 kişi var mı şimdi alim? Ne söyler bunu sen? Ne manası ne var? Müceddit dediğin mi dünyayı titredecek adamdır. Zahiriyi bırak, manevi gücü tam olacaktır. İmam-ı Rabbani müceddittir. Ama ortalığı salladı. Meşayihlerin hepsinde de müceddit sıfatı var ama efendim kimse ses çıkartmadı. Şimdi ne faydası var? Mahmud Efendi biz hepimiz gitsek oraya bize ne söyleyecek? Hali yok. Efendim gücü kalmadı. Arabanın üstüne böyle aciz sıfatında öyle götürüp getirirler. Onu bu sureden takdim ettiğinde efendim yani etrafındaki insanlar bile şaşar kalır. Evet diyelim ya yok. Ne evet diyen kimse neye dair evet diyecek? Bilemez ki. Müceddit nedir? Sıfatı nedir? Yapacağı nedir? Tesiri nedir? Hududu nedir? Haddi nedir? Efendim manevi gücü nedir? Göstermek lazımdır. Yani onun için lâbudde min murşidin hissiyine ve menahin lildelalâti derdi Şeyh Efendi Hazretleri. Büyük Şeyh Efendi daima söylerdi. Bazı beyler söylerdi. Nazım Efendi söyler. Ömrümde üşütmedim dedim ben. Ama manası tamam. Lâbudde min murşidin hissiyine ve menahin. Menah mı? Minah. Ha. Hissi anladık. Menah dediği liddelalati liddelaleti yani herkese yol gösterici bir mürşid bulması, onu takip etmesi labuttur. Yani lazımdır muhakkak. Değilse yolda şaşırır. Tayyare süren adam efendim yolu gösteren aleti anlayamasa onun sürmesinden netice yok. Dağda yabanda düşer kalır. Hem sürmesini bilecek hem gideceği yeri bilecektir. Alimdir. İlmi var. Lakin insanlara gidecekleri yolları ayrı ayrı gösteremez. Kıymeti yoktur. Onun için Muhyiddin Arabi Hazretlerimiz o لَابُدَّ مِنْ مُرْشِدٍ حِسِّيِّنَ وَمَنَحٍ لِدَّلَالَاتِ derdi Hazret. Ya zahirde ya maneviyatta insana bir delil lazımdır. O delil olmasa efendim yolunu bulamaz. Tayyareci sürer aşağı. Geldik mi ya? Ne memlekette? Yukarıdan ses gelir mi aşağıya? Bizim işimiz öyle. Haritadan anlamayız. Pusuladan anlamayız. Yalnız süreriz. Yalnız sürmeyle olmaz.
nereye götürüyorsun? Hangi cihete götürüyorsun? Nereye indireceksin? Bu elin başka, araba tayyarı sürmesi başka. Anladın mı? Hacı Efendi. Şimdi kalmadı, bitti. Gelmeyecek mi sultanım bundan sonra? Efendim? Bundan sonra böyle alimler yetişmeyecek mi? Şimdikileri süpürecekler zaten. Gelecek olan baktın sahabenin vereceği talimat ile alim sahipleri çıkar meydana. İnşallah. Olaydır o zaman. Şimdi fetret devridir. Allah bizi affeylesin. Amin. Amin. Fatiha.